Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2 tane çok güzel yeni yıl hediye fikri göstereceğim sizlere. Öncelikle kapı süsüyle başlıyoruz. Kullandığım kasnağın ölçüsü 20 santim. Makrome ipiyle kasnağın etrafına burgu model örgü yapacağım. 3 milimetre iple ördüm. Toplamda 10 metre kadar ip kullandım. Makrome örgüyü bilmeyenler için yavaş çekim yaptım. Konuşarak da kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden bu kısmı sadece izleyerek daha rahat öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sadece tek taraftan ipimi alıyorum. Tek taraftan aldığım zaman da ip dönmeye başlıyor ve burgu model ortaya çıkmış oluyor. Aslında bu modeli benim kullandığım gibi köşeli değil de yuvarlak kasnak kullanarak örerseniz daha rahat olur. Dilerseniz kasnağı daha büyük de tercih edebilirsiniz. Bu kapı süsünde kullandığım bütün malzemeler tuhafiyecilerde var. Kasnağı süslemeye geldi sıra. Bunun için plastik kırmızı boncuk ve çiçek teli kullandım. Bu malzemelerle kokina yapımını göstereceğim sizlere. Öncelikle 25-30 cm kadar telden kestim. Bir tarafından boncuk geçirdim. İkiye katlayıp tam ortasına getirdim ve kendi etrafında sararak bir burgu oluşturdum. Daha sonra telin bir tarafından tekrar boncuk geçirdim. Boncuğu yukarı kadar getirdim. Telin bir tarafını kullanıyoruz şu anda. 1-2 santim boşluk oluşturup tekrardan kendi etrafında çevirerek bir burgu oluşturdum. Daha sonra gövdeye de yine birkaç burgu oluşturup aynı işlemi bu şekilde tekrarlayarak devam ettim. Boncuğu her iki teli de kullanarak bir tele bir diğer tele geçirip sardım ve bu şekilde istediğim boyuta gelene kadar tekrarladım. Umarım anlaşılıyordur. Eğer talep olursa bununla ilgili daha detaylı ayrı bir video daha çekerim sizin için. Yapay çam dalları, hazırladığım kokinalar ve fiyonkla süslememi gerçekleştirdim. Son olarak fiyonkun ortasına küçük bir kozalak yapıştırdım. Daha sonra kozalağa beyaz boyayla kar efekti verdim ve böylelikle kapı süsünü bitirmiş oldum. Örgüyü bitirdikten sonra bir parça ipim artmıştı. Bu ipi kullanarak kapı süsünün asma kısmını oluşturdum.
Erken gelen yılbaşı hediyesine takılmış böyle bir kardan adam vardı. Ben onu da kapı süsünde kullandım ve böylelikle çalışmamı tamamlamış oldum. Çok tatlı bir kendin yap hediye fikri olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Geldik ikinci hediye fikrine. Bunun için böyle bir kavanoz kullandım. Bu çam ağacı geçen sene pastanın üzerinden çıkmıştı. Bu kardan adamı da soğuk porselen hamuruyla kendim yaptım. Hediyelik eşya dükkanlarında böyle minik biblolar oluyor. Çam ağacını bu köpük parçasının üzerine yerleştirdim ve sıcak silikonla kavanozun içine yapıştırdım. Daha sonra kardan adamı da aynı şekilde sıcak silikonla kavanozun içerisine yapıştırıp pamuklarla kar görüntüsü verdim. İşte yapımı bu kadar basit. Şimdi geçiyorum kapağının üzerine süslemeye. Yine yapay çam dalı kullandım. Sıcak silikonla yapıştırdım. Daha sonra kozalak, hediye paketi, simli toplar yapıştırarak çalışmamı tamamladım. Evet, geldik bu güzel süs eşyasını ışıklandırmaya. Bunun için kapağın iç tarafına çift taraflı bant yapıştırdım. Daha sonra bu pilli mumu kapağın içine yerleştirdim. Ve işte sonuç. Ben bu çalışmama tek kelimeyle bayıldım. Yani mağazada bir yerde görmüş olsaydım kesinlikle satın alırdım. O kadar çok sevdim ki anlatamam. Bu iki hediye fikri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.